Bugün kalıp peyniri yapıyoruz. Kalıp peyniri için ne gerekiyor? Günlük süt. Pastörize süt kullanmıyoruz. Pastörize sütler kullandığımız zaman verimleri daha düşük oluyor. Lezzetinde de biraz azalma hissediyorsunuz. Dolayısıyla dışarıdan aldığımız güvendiğiniz bir sütçüden süt alarak kullanabilirsiniz. İlk olarak sütü tenceremize koyuyoruz. Altını yakıp 70 dereceye kadar ısınmasını bekliyoruz. Bunun için de bir termometreden faydalanacağız. 70-71 civarına gelince 1 dakika 2 dakika kadar o sıcaklıkta bekleteceğiz. Sabit bir ısıda bekletmeye çalışacağız. Daha sonra sütün altını kapatıyoruz. 71 dereceden daha fazla sıcaklıklarda sütün verim düşüyor. 75 derece ve üzerinde ise artık süt peynir olmaktan çıkıyor. Yoğurt fazına geçiyor. Dolayısıyla sizin 75 dereceden fazla bir ısıda sütü kaynattıktan sonra peynir yapmanız olanaksız diyebiliriz. Ya da çok verimsiz bir peynir olur. 75-80 arasında, 80'den sonra zaten peynir yapma ihtimaliniz hiç yok. Dolayısıyla biz termometreden 70 dereceye kadar sütün ısınmasını bekleyeceğiz. Evet, süt şu anda 70 dereceye kadar ısındı. Yavaş yavaş 71 dereceye kadar çıkmasını bekleyeceğim. Ve 71 derece civarında 1 dakika kadar aynısında kalmasını sağlayacağım. Şu an 70.3 derece. Biraz daha bekleyeceğiz. Peynir yapımında en önemli şey sıcaklık. Sıcaklığı iyi ayarlarsanız güzel peynir elde edilir. Şu 71 derece gelince altını kıstım. Yaklaşık olarak 1 dakika tutacağım burada. 71 bizim ideal derecemiz. Evet, azıcık artırabilirim sıcaklığını. Evet, burada artık altını kapatıyorum. Şu an altını kapattım ve 71.4 71.6 derece civarında. Şimdi bundan sonra sütü soğutmaya bırakacağız. Süt hangi derecede mayalanacak peki? En önemli sorulardan birisi de bu. Bunun için de vücut sıcaklığı olarak 35 derece. Yani burada soğutma sıcaklığı oldukça önemli. Bizim vücut sıcaklığımıza yakın bir değerde mayalayacağız. 35 derecede mayalanacak dolayısıyla. Soğutma işlemi nasıl yapacağız? Bu da diğer bir püf noktası aslında. Soğutmayı yavaş değil, çok hızlı bir şekilde yapacağız. Hızlı bir şekilde yaptığımız zaman siz de göreceksiniz ki sütün verimi oldukça yüksek olacak. Şunu kenara alalım ve artık bizim hızlı soğutma fazımıza geçebiliriz. Evet, biraz süt akmış burada. Bunun için bir kap alıyoruz. Bu kabın içerisine daha önceden hazırladığımız buzları koyacağız önce. Önce buzlarımızı koyuyoruz. Tenceremizi içine koyacağız. Ve soğuk suyu da boşaltıyoruz. Evet, burada hemen inceleyelim sıcaklık değişimini. 71 derecedeydi. Çok hızlı bir şekilde soğutacağız. Aşağıdaki su ısındığı zaman buz ilave edebiliriz. Hızlı soğutma oldukça önemli. Yavaş yavaş beklerseniz sütten iyi bir verim elde edemezsiniz. Sütün şoklaması gerekiyor bu noktada. 35 dereceye kadar bunun düşmesini bekleyeceğiz. Termometre olmayanlar için serçe parmağını işte sütün içerisine koyup hafif yanmayacak şekilde gibi deyimler var. Onlara katılmıyorum. Çünkü siz de göreceksiniz ki 35 derece neredeyse içme suyu sıcaklığında diyebilirim. Dolayısıyla serçe parmağın tekniğini kullanmaktan ziyade termometre gibi daha nicel cihazlar tercih etmek gerekir.
Evet, şu anda sütümüzün sıcaklığı 35,8 dereceye düşmüş. Bu dereceyi biz nasıl belirliyoruz? Burada kullandığımız maya, ben Trakya mayası kullandım. Mayalama sıcaklığı var. Burada 35 ile 37 derece arasında mayalanmasını tavsiye ediyor. Dolayısıyla biz 35 ile 37 arasında mayalayacağız. Genelde bütün mayalar da bu sıcaklıkta mayalanıyor. Dolayısıyla şu 36 o civarına indiği için şu anda mayalanmaya hazır. Bunu çıkartıyoruz. Bir de sütün içine baktığımız zaman sütün içerisinde kaymak yok. Aslında çok iyi bir süt, kaymaklı bir süt. Ama biz hızlı şokladığımız için, soğutma işlemlerinde şoklama yaptığımız için kaymak olmadı ve peynirimiz de yağlı peynir olacak. Bu da bizim istediğimiz bir durumdu. İlk önce mayamızı ayarlayalım. Trakya mayası kullanıyoruz demiştik. Burada ne kadar maya kullanacağız? Bu da önemli. Kullandığınız maya çeşidine bakarsanız burada bir maya kuvveti var. Maya kuvveti 1/8000. Bunu hesapladığında yaklaşık 4 milimetre 10 litre süt için 4 mililitre bir miktar belirlenmiş. Dolayısıyla ben enjektör yardımıyla daha hassas olması için 4 mililitre evet, buradan bakacağız şimdi. Şu an biraz fazla olmuş. Evet, şu anda tam 4 milimetre. Şimdi bunu kenara koyalım. İlk önce yoğurdumuzu koyacağız. Yoğurdumuzu içine direkt koymuyoruz. Onun yerine öncelikle bir tasa, önce bir kaşık, daha fazla değil, bir kaşık yoğurt koyuyoruz. Daha sonra da sütümüzü ilave edeceğiz. Aynı sıcaklıkta olsun diye. Onu iyice karıştıracağız. Daha sonra bunu içine dökeceğiz ve bunu iyice karıştırıyoruz. Yoğurdumuzu iyice karıştırdık. Fakat mayamızı aynı şekilde karıştırmayacağız. Mayamızı homojen olacak şekilde şöyle içine ilave ediyoruz ve bir defa şöyle karıştırsak yeterli. Çünkü maya çok fazla karıştığı zaman maya tutmuyor. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi beklemeye alacağız bunu. Yaklaşık 1,5-2 saat civarında bekleyecek. Daha sonra jöle halinde bir katılaşma olacak. Daha sonra tekrar videomuzda göstereceğiz. Evet, peynirimiz yaklaşık 2 saat boyunca bekletildi ve şu anda gördüğünüz gibi bir jöle kıvamında. Şimdi hatta biraz sulanmış. Şimdi bunu küçük parçalara ayıracağız. Suyunu bırakması için. Dolayısıyla önce bu eksende evet, döndürdüğü için kesmekte zorlanıyoruz. Evet, şu anda küçük küçük kesiyoruz. Önce yatay, sonra diğer eksende düşey. Küçük parçalara ayıracak. Zaten gördüğünüz gibi hemen sulanmaya başladı. Bu şekilde de ortalama 1 saat daha bekleyecek. Hatta bir de şöyle yan küçük parçalara bölmesi için biraz daha aşağıdan bölmeye çalışıyorum. Evet, gördüğünüz gibi sarı sular peynirin içinden çıkmaya başladı. Yaklaşık 1 saat sonra buradaki peynirler çökecek
ve sadece suyu kalacak. Ondan sonra da süzme işlemine başlayacağız. Şimdi peyniri süzme işlemimizi yaptık. Bunun için de peyniri bir tülbentle yukarıya astık. Ve burada kabın içerisinde süzüldü. Ve süzülen suyu ben döküyorum. Çünkü daha önce ayırdığım bir peynir suyu vardı. Ben çok fazla da stoklamak istemiyorum. Daha sonra bunu çıkartacağım. Son işlem olarak bir ağırlık, baskı ağırlığı yapacağız. Bu da bizim peynirteki son işlemimiz olacak. Bunun için bir tane peynir süzme kabı ve süzgeç kullanıyorum. Ben şöyle yaptım. İçerisine öncelikle bir peyniri yerleştirdik. Daha sonra üzerine süzme kabını koyuyoruz. Şöyle. Buraya süzme kabının üzerine ağırlık koyacağım ve altından su süzmesini sağlayacağım. Bunun için de şöyle bir şey yaptım. Bir tane tepsi. Bu tepsinin içine boşalmasını isteyeceğim. Ve altına bir tane borcam koyacağım ve borcamda süzülen suların tekrar peynire karışmasını engelleyecek şekilde böyle bir düzenek. Böyle yaptık. Daha sonra bunun üzerine bir tane ağırlık baskı. Yani ister tencereyi koyarsınız üzerine, isterseniz içerisine ağır cisimleriniz varsa onları koyabilirsiniz. Ve bu şekilde baskı yapacak ve süzgeçten sular biraz daha boşalacak ve bu işlem yaklaşık 3 saat sürecek. 3 saat sonra bu işlemi tamamladıktan sonra peyniri alacağız ve kesme işlemine, tuzlama işlemlerine başlayacağız. Şimdi ağırlık baskı yapacağız. Bundan dolayı şöyle bir ağırlık koyacağız. Öncelikle dediğim gibi koyacağınız ağırlık aşağı yukarı 15 kilo civarında olacak. Çok fazla ağırlık da iyi değil. Çok az da iyi değil. 10 kilodan aşağıda olması suyun süzmesinde önemli olan da azaltabilir. Dolayısıyla ben 15 kilo civarında tercih ediyorum. Biraz daha yukarıda olabilir. Ondan sonra işlemimiz bitecek. Evet, şimdi 3 saatten hatta fazla bekledik. Şimdi ağırlığımızı alıyoruz. Başka bir ağırlık kullandım. Süzgecimizi çıkarttık. Şuraya koyalım. Gördüğünüz gibi bir miktar yine su çıktı içerisine. Şimdi bu içindeki artık biraz şu anda kalıplaştı biraz da. Yine biraz su çıkabilir fakat çok da fazla çıkartmak istemiyoruz çünkü yapışıyor. Evet, şimdi çıkartıp keseceğiz. Evet, şu anda kalıp halini almış. Bizim için yeterli. Evet, oldukça kalın parçalar var. Evet, şöyle çıkartıyoruz yavaşça. Parçaları yapıştırmadan. Evet. Şimdi ters çevireceğiz. Evet, oldukça güzel görünüyor. Şimdi burada ne yapıyoruz? Bunu
küçük kare parçalara böleceğim. Dörde bölebiliriz. Bir tane daha bölelim. Evet, gördüğünüz gibi oldukça güzel kalıp peynirler oluştu. Sağlam, gayet sağlam peynirler. Şimdi bunları ne yapıyoruz? Bunları salamura tuzunda tuzlayacağız. Evet, şöyle göstereyim tekrar. Bakın, gayet sağlam, sert peynirler. Tekrar göstereyim şöyle. Bunları salamura tuzunda tuzlayacağız. Bir tane kavanoza koyacağız. Ya da bir tane plastik kaba koyabiliriz. Şimdi ben bir tane daha yaptım. Bunu yapmadan önce. Ne yaptık? Daha sonra şöyle bir kabın içine koyuyoruz bunu. Ben bunu yaptım hatta 2 gün önce yaklaşık olarak. Daha sonra tuzladım. Etrafını tuzlayıp içine koydum. Sonra ne oldu bakın. Şuraya kadar su çekti gördüğünüz gibi. Şu hizaya kadar. Kendi suyu bu. Tamamen kendi suyu. Bakın buradan bir tane çıkartacağım. Daha önce yaptığım bir peyniri. Oldukça sağlam. Yani bakın şu, görüyor musunuz? Ne kadar sağlam. Oldukça sağlam, güzel bir peynir. Ve suyunu burada da bıraktı. Yani burada da belli miktarda su bıraktı. Artık bu buzdolabında yaklaşık 1 gün ya da 2 gün bekletirseniz daha güzel oluyor. 2 gün bekledikten sonra yemek için hazır diyebiliriz.